Artık yavaş yavaş klasikleştirmeye başladığımız haftalık tarama ve takip yayınına hoş geldiniz. Ben Single Line Trader. Öncelikle geçen hafta yaptığımız Paper Trading etkinliğinde hayali olarak kağıt üzerinde aldığımız hisse senetleri ne olmuş diye bir kontrol edelim. Sen ne biçim tradersın diyen olabilir ama inanın bu hafta içerisinde hiç girip borsaya bakmadım. Ne oldu ne bitti hiçbir fikrim yok. Şimdi buna birlikte bakacağız. Aldığımız ilk hisse senedi 23 Mart 2023 tarihinde 1.52'den ADESE'ymiş. Ona ardından gelen ilk yeşil mumu da almışız. Stop loss'umuz 1,5 liraymış. Girelim grafiğe kontrol edelim. Kapanışını 1.46'dan yapmış ama daha öncesinde şurada salı günü kapanışını 1.48'den yapmış. Biz burada ADESE'de aslında stop olmuşuz. O yüzden bunu artık kapanan sheet'ine ekleyebiliriz. Alış tarihi 23 Mart 2023'müş. Bizim satışımız ne zaman gerçekleşmiş? Şurada salı 28 Mart'ta 1.46'dan gerçekleşmiş. 28 Mart 2023 1.46'dan gerçekleşmiş. Alışımız 1.52 idi. 1.46'yı buraya yazalım. Burası adet olacak çünkü. Bunu tekrardan hesaplayacağız biraz sonra. Öncelikle ilk etapta kapanan pozisyonlarımızı bir buraya alalım. Onay ardından ilk yeşilde almışız. Şu ikisini kopyalayayım ben. Kapanan sheet'e gelip stop noktalarını ve hangi stratejiyle alım yaptığımızı da yazdım. Buradaki unutmadan veri kısmının adını portföy olarak düzenleyelim. ADESE verilerini yazdıktan sonra burada Paper Trade portföy olarak bir izleme listesi oluşturmuştum ben kendime ve tüm Paper Trade portföyümüzdeki hisseleri de buraya eklemiştim. Baktığımız zaman Efes'i almıştık. Hiçbir problem yok. Yani kırmızı çizgilerin ne aldığımız breakout mumundaki çizginin altına düşmüş ne de lower high seviyesinin altına düşmüş. O yüzden bu pozisyonumuz açık ve izlemeye devam edeceğiz. Bir sonraki hisse senedine geçelim. Burada bir sonraki hisse senedi Dardanel'miş. Biz bunları cuma günü alım yaptığımızı farz etmiştik. Pazartesi günü ilk açılış esnasında iki stop noktası da tetiklenmiş burada. Dardanel'i de gelip kapanan kısmına ekleyebiliriz o yüzden. Alış tarihimiz 24 Mart, satış tarihimiz 27 Mart. Alış ve satış kısımlarını güncelleyelim. Alış fiyatımız 4.37, satış fiyatımız 4.25. Bu bilgileri de yazdıktan sonra hangi stratejiyle aldık ve stop loss noktalarımız neydi diye de bir bakalım. Biz Dardanel'i de onay ardından gelen ilk yeşilde almışız. Bunu onay ardından ilk yeşilde almışız. Şunları şimdilik siliyorum. Buraya eklenecek şeyi soracağım tekrardan. Dardanel'e de baktık. Bir sonraki hissemiz Eskar. O da stop noktamızın altında kapanış yapmamış. Tutmaya devam ediyoruz. Bu arada Adese ve Dardanel'i çıkaralım buradan. Gentaş'a bakalım. Gentaş'ta da stop olmuşuz. 22 Mart tarihinde alım yapmışız. 6.65'ten alım yapmışız. 22 Mart tarihinde alım yapmışız. Ve bunu da onay ardından gelen ilk yeşil mumunda almışız. Şöyle şurada Gentaş'a baktığımızda 6.40'daymış stop zaten. O yüzden bunların ikisine de 6.40 yazıyorum. Satış 6.17'den gerçekleşmiş. Onay ardından gelen ilk yeşilde sattığımızı söylemiştik. Burada aslında breakout mumundaki stop tarihi ve higher low seviyesindeki stop tarihi farklı parametreler. Ama burada baktığımızda ikisinde de 28 Mart tarihinde olmuşuz. Şurayı yanlış yazmışım 28 Mart olarak. Düzelttim. Adese ve Gentaş'ta bunlara bakmayı unuttum. Adese'nin tek stopu varmış. O da zaten tek bir tarihte gerçekleşmiş. 28 Mart. Bakın şurada
Şu detayı bu ama bir önceki gün. Yani burada henüz almamıştık. O yüzden burayı düzeltmiyorum. Bunda da 27 Mart tarihinde ikisinin de stopu tetiklenmiş. İki stop koşulu da tetiklenmiş daha doğrusu. Gentaş'ı da artık buradan kaldırabiliriz. Bir sonraki stop olan hissemiz İş Bankası. İş Bankası'nı 23 Mart'ta 14.17'den almışız. Tamam. Stopumuz kaçtan gerçekleşmiş? 13'ten gerçekleşmiş. Satış tarihi bunun da 28 Mart. Bunları yazalım. Bunda da tek bir stop koşulumuz vardı. O yüzden ikisinde de aynı yerde stop olduk. Bunları tekrardan sınıflandıracağız zaten. Bunu da onay ardından gelen ilk yeşilde almışız. Bakın onay ardından gelen ilk yeşilde geçen hafta toplamda 5 işlem açmıştık. Bunun 4'ü stop olmuştu. Sonuncu işlem Vakıf Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı. Bunu da aynı stratejiyle almıştık. Bu da stop olmuş. Onaya döndükten sonraki ilk yeşilde alım yapmak şu an için kötü bir strateji olarak görünüyor. Ama 5 işlemde buna karar veremeyiz. Buna karar verebilmek için olabildiğince fazla data olması lazım. Minimumda 25-30 tane olması lazım diye düşünüyorum. Bunun da kapanış koşullarını girelim buraya. 24 Mart'ta almışız 7.06'dan. Satışımız da 28 Mart'ta 6.90'dan gerçekleşmiş. Bunu da yazdık. Bunun da stratejisini buraya not aldık. 28 Mart 6.90'dan bu bilgileri de buraya yazıp şurayı bir kapatalım şimdilik. Şöyle yapalım. Kapattığımız işlemleri kırmızı ile işaretleyelim ki bunların artık kapandığı belli olsun. Eskar'ı da işaretledim ama o kapanmadı. Böyle açık dursun. Zaman içerisinde buraya farklı veriler eklendikçe buradaki adeti de yazacağım. Adet yazınca boyut, bunun kar zarar yüzde oranları, günlük kar zarar ve günlük kar zarar yüzde oranları gibi veriler de ortaya çıkmaya başlayacaklar. Devamında bunu onay ardından ilk yeşil veya çizgi altına düştükten sonra tekrar breakout olarak altta farklı sheetlerde izleriz. Şimdilik burası böyle kalsın. Bunları henüz doldurmaya başlamayalım. Tamam, bunlar böyle kalsın. Şimdi dönelim. İş Bankası ve Vakıfı da çıkaralım. Şimdi bizim elimizde Word to Watch listesi vardı. Dönelim bir Word to Watch listesini inceleyelim bakalım. Backtest yapabileceğimiz veya alım yapabileceğimiz bir şey var mı? Hızlıca bakalım buraya. Mesela Makim üzerine atmış ama direkt altına salmış. Belki burada tekrardan üstüne doğru dönerse bunu Paper Trading listesine ekleriz. Bunun backtestini yapmış oluruz. Tamam, başa döndük. Word to Watch'ta şey yok. Watch liste bakalım. Coca-Cola da çok yaklaşmış breakout'una. Mesela burada imaj makinede üzerine çıkmış. Bunu direkt alım vaktine ekliyorum. Buradan alış yapabilirim pazartesi günü. Açıldığında tekrar bakmak lazım. Watch liste tamam. Alım vaktine bakıyorum. Alım vaktini daha çok geçen hafta paper trading işlemlerini şekillendirmek için yapmıştık. O yüzden ADES'e mesela işimiz kalmadı. Anadolu Efes. Bunu da paper trading portföyüne ekledik. Bunun da burada durmasının manası yok. Bunu geçen hafta buradan yeşil mum gelirse stratejiye dahil ederiz demiştik. Bunun da artık burada durmasına gerek yok. Arena aynı şekilde durmasına gerek yok. BİM çok güzel. Çok çok güzel. Çok güzel. Yani şurada yeni bir single line koyabiliriz. Ama şu tarz, şu kutu well defined rectangle
Tam bir Aksel Kibar tarzı. Carrefour'a bakalım. Carrefour'da çizgi altına düştükten sonra bir yeşil mum tekrar üstüne atma durumu gerçekleşmiş. Kırmızı mumu da şurayı da higher low kabul ederek bunu paper trading listesine ekleyebiliriz. Ekleyelim bunu. Alım tarihi olarak 31 Mart 58.10. Tek bir stop noktamız var burada. 56.85. Bu çizgi altına düştükten sonra gerçekleşiyor. Bunu yazalım. Burada yine tek bir stop noktası var. 56.85 olarak. Tamamdır. Bunu da yazdık. Buraya gelelim. Carrefour'u bu kez Paper Trade portföyüne ekleyelim. Dardanel'i kaldırmıştık. Eskar portföyümüzde olduğu için bunu da buradan kaldırabiliriz. Gentaş'a bakalım. Herhangi bir koşul gerçekleşmemiş. İş Bankası'nı da buradan silebiliriz. Burada üzerine atmamış. Burada da aynı şekilde atmamış. Bunu kaldırmıştık artık. Yaprak atmamış üzerine. İmaj makineyi zaten kendimiz alım vaktine eklemiştik. Burada portföy kısmını da boşaltalım. Çünkü bunları sattım ben. Bunları da kaldırmayı unutmuşum buradan. Yani günlerim inanılmaz yoğun geçiyor. Hani sanki her gün cuma günü haftalık borsa kapanışıymış da ben sürekli bu videoyu çekiyormuşum gibi hissetmeye başladım kendimi artık. O yüzden farklı işleri unutabiliyorum. Şimdi son olarak bir de bir tarama yapalım birlikte hızlıca. Seri bir şekilde bakayım ben buna. Single line koyabileceğimiz bir oluşum var mı? Piyasa evet şu an kötü. Bir düşüş var. Hani bu böyle durumlarda tarama yapmayı da çok mantıklı bulmuyorum ben ama hisse bazlı fırsatlar çıkabiliyor. Bunları endekse rağmen küçük pozisyon büyüklükleriyle denemeye değer buluyorum ben kendi adıma. O yüzden şu an videoyu durdurarak hızlıca taramaya devam edeyim. Karşıma çıkanları eklediklerimi en son birlikte konuşuruz. Örneğin mesela burada şöyle bir fail olmuş. Bunu mesela böyle güncellemeli miyim? Bence güncellemeliyim. Buraya koyabiliriz. Word to Watch'a ekliyorum. Bu Word to Watch, Watch List veya listeler ne anlam ifade ediyor? Bunları daha önce anlatmıştım. Anlattığım bölüme bakarak öğrenebilirsiniz. Ama hızlıca üzerinden geçmek gerekirse de WTW, Word to Watch anlamına geliyor. Yani izlemeye değer bulduğum hisse senetleri. Ama alım yapacağım, alım yapılacak falan gibi bir durum söz konusu değil. Sadece sarı çizgileri böyle tanımlı bir şekilde üzerine koyabildiğim bir nokta varsa, mesela şunun gibi bir oyun planı kurgulayabilecek bir noktadaysa benim için bunları ilk etaptan biriktiriyorum. Devamında alım vakti yani breakout vakti yaklaştığında Word to Watch listesinden Watch liste aktarıyorum. Kendi koymuş olduğum bir isim benim Watch list. O biraz daha yaklaştığını, daha yakından izlemem gerektiğini söylüyor bana. Artık orada da cuma günü kapanışta yaptığımız için taramaları artık cuma günü bir breakout olduysa veya pazartesi günü artık breakout'un böyle eli kulağındaysa o noktada da alım vaktine geçiriyorum. Az önce bir tane hisseyi geçirmiştim alım vaktine. İmaj makine mıydı sanırım. Mesela orada benim alım koşullarım karşılanmış. Pazartesi günü bir aksilik olmadığı takdirde alacağım. Artık bunu buradan kaldırabiliriz. Hatta şu şekilde buradan grafiği temizleyebiliriz. Çünkü bunların hepsi failed hareketler oldu. Bu da aynı şekilde bunu da buradan kaldırabilirim. Grafikleri temiz tutmak benim için önemli. Düzenli ve nizamlı çalışmayı da seviyorum. Kendi hayatımdan aynı şekilde. Sınıflandırma yapabilmek ve bir sonrakinde tekrardan aynı işi yaptığımda işleri kendi adıma kolaylaştırabilmek hoşuma gidiyor açıkçası. Ama neticede ben de bir insanım yani. Bir takım şeyler kaçabiliyor. Bak mesela bu muhtemelen bir backtest falan esnasında attığım bir çizgi. Çünkü düşenlere hiç bakmıyorum. Mesela buradaki sarı çizgi de tanımlı olduğu için bunu da Word to Watch'a koyuyorum. Şimdi bu Word to Watch'a koymanın manası ne? Toplamda borsa İstanbul'da 490 küsür tane 500'e yakın hisse senedi var.
Ama Word to Watch'a koyduklarım atıyorum benim 50 tane oluyor, 60 tane oluyor. Yani bir sonraki hafta ben şu an yaptığım tarama sayesinde 500 tane hisse senedine değil de 60 tane hisse senedine bakmış olacağım. Yani bilmiyorum tabii de. Şu an için mesela baktığımda Word to Watch listesinde 45 tane hisse senedi var. 15 tane daha eklediğimizi farz edersek evet 60 tane falan bakmış olacağım. Bu çizgi böyle koyulabileceği gibi şöyle de bence pekâlâ konulabilir. Bu yüzden çizgilerin de bir standardı mutlak olması gerektiği bir nokta yok. Yani gölgeleri dikkate alacak mısınız? Sadece gövdelere mi bakacaksınız şeklinde. Evet, genel taramayı bitirdim. Şu an tekrardan Word to Watch'a eklediğim birkaç tane hisse senedi oldu. Bunlardan bir tanesi Akhol. Yani single line sadece tanımlı bir seviyede olduğu için bunları buraya ekledim. Herhangi bir alım yapmayı düşünmüyorum. İlk etapta imaj makinede bunu alırım, üzerinde kapatmış falan dedim ama piyasanın genel görünümüne baktıktan sonra biraz tadım kaçtı açıkçası. Çünkü şöyle sürekli zikzaklı, tırtıklı bir piyasa var. Yani alsanız bile hareketlerin fail çıkıp, hatalı çıkıp sizi stop ettirmesi çok mümkün. Yani bilmiyorum stop maliyeti harcamaya gerek var mı? Bırakalım. Piyasa kendi yönünü, dengesini bir bulsun. Sonuçta uçan her kuşu tuttuk, geriye bir leylek kaldı diye de bir hikaye yok. Yani her hareketi yakalamak zorunda değiliz. Buradan dönüp bir hareket başlarsa %10-15 marj yukarıdan alabiliriz. O şekilde tekrardan dahil olabiliriz. Daha önceki bölümlerde de gösterdiğim gibi buradan sembol butonuna tıklayarak Word to Watch listesini alfabetik hale getirdim. 60 diyordum ama 50 hisse çıktı. Buraları tekrar temizleyerek son temizliğimizi yapalım. Paper Trade portföyümüze bakalım. Bu da tamam. Watch listemiz, alım vakti listemiz, her şey yolunda. Portföyümüzde zaten şu an hisse yok. Tamam bu şekilde. Daha önceden takip eden arkadaşlar zaten biliyordur ama kanal izlenmeleri sayenizde teşekkür ederim. Biraz artmaya başladı. Yeni gelen arkadaşlar için de bir hatırlatma niteliğinde belirtmek zorunda hissediyorum kendimi. Burada bu single line'ı koyduğumuz her hisse yükselecek diye bir olay yok. Biz sadece seviyeleri tanımlıyoruz. Alım vakti geldiğinde ve ben alım yaptığımda kendi alımlarımı da duyuruyorum. Ha, benim alım yapmam neyi değiştiriyor? Hiçbir şey değiştirmiyor. 11 işlemim üst üste stop oldu yani benim. Şu anki piyasanın hali ortada. O yüzden çok da aceleci, çok da iştahlı olmamak lazım diye düşünüyorum. Yeni rally başladığında zaten bunları fazlasıyla kazanacağız. Piyasaya verdiklerimizi fazlasıyla geriye alacağız. Bunun verdiği özgüvenle bu kadar rahat konuşabiliyorum ve bir şeyleri anlatabiliyorum zaten. Siz de buna emin olabilirsiniz. Sadece umarım yeni rally'nin başlaması çok çok uzun sürmez. Bizleri bekletmez ve bir an önce birlikte para kazanmaya da başlamış oluruz. Eğer yayınladığım videoların kendiniz için faydalı olduğunu düşünüyorsanız eş, dost, tanıdık arkadaşlarınızla da paylaşarak kanalın büyümesine destek sağlayabilirsiniz. Paper Trading etkinliğinde test etmek için şurada iki parametreyi boş bırakmıştım. Aklıma gelmişken son olarak onu da söyleyeyim. Burayı neyle dolduralım? Bu soruma geçen hafta sadece bir kişi yorum yaparak hacim ve hareketli ortalama dendi. Bugünkü yayın çok kapsamlı olmayacağı için şimdilik bunları boş bırakmayı daha uygun gördüm. İlerleyen dönemde buraya hacim ve hareketli ortalama parametrelerini de ekleyeceğim. Eklenmesini istediğiniz farklı bir parametre varsa, konuşmamı ve birlikte yapmayı istediğiniz herhangi farklı bir şey varsa bunları yorumlarda belirtin lütfen. Emek veren, düzenli ve nizamlı çalışan tüm traderlara bol kazançlar.